Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Temu'dan almış olduğum böyle çok güzel bir pense. Bu nasıl kullanılıyor? Hem bunu göstereceğim. Hem de Temu'dan almak isteyenler için bir fikir sahibi olurlar. Bu şekilde açılıyor. Güzel bir emniyet kilidi var. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Peki bu pense ne işe yarıyor? Bu genellikle zaten daha çok elektrikçilerin kullandığı ama benim de fazlasıyla işimi gören, hem pense işimi gören hem kesme işlerimi yaptığım bir ürün. Çok beğendim. İlk defa Temu'dan aldığım bir ürünü bu kadar çok beğeniyorum. Videosunu izlemiştim. Şimdi videomuzu izleyelim. Biz de yapabildiklerimizi bunlarla yapmaya çalışalım. Buradan kilidini açıyorsunuz. Öncelikle şeylerini gösterelim. Böyle kablolarınız var. Bu kabloları burada bakın dereceleri var. 0.8, 1, 1.3, 1.6, 2, 2.6 gibi. Bunu hangisindeyse o ağza getiriyorsunuz, sıkıyorsunuz ve gördüğünüz gibi tek hamlede bunu açıyor. Tekrar göstereyim. Buradan bastırdınız. Şöyle bir tur döndürdünüz. Ve şöyle çektiğinizde bu şekilde çıkıyor. Ya da bunu kesmek istiyorsunuz. Buradan kesemezsiniz. Nereden keseceksiniz? Şurada gördüğünüz gibi yerler var. Ya da şu kısımdan da kesebilirsiniz. Yani buradan da kesebilirsiniz. Bu daha çok daha kalın vidaların falan koparılacak yer burası. Ya da bu kısımdan da kesebilirsiniz bu şekilde. Yani kesme işlemleri konusunda mükemmel. Ya da kabloyu soyacaksınız. Mükemmel. Gördüğünüz gibi. Yani kendinizi yormadan, bıçakla 2 saat uğraşmadan bunu 2 dakikada hallediyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi farklı kalınlıklardaki kabloyu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Peki şunlar ne işe yarıyor? Burası soyma aparatı olarak kullanılıyor. Şöyle göstereyim. İster bu şekilde soy. Gördüğünüz gibi hemen soydu. İster böyle çiftli kablonuz varsa buraya takın. Gördüğünüz gibi buradan bu şekilde çektiğinizde bu kablo ortadan ikiye ayrılıyor. Bunu biraz daha açalım. Mesela bunu da soyalım. Hemen şuradan başlayalım. İki dakikada hemen bunu hallediyoruz. Sonra şu kısma gelelim. Bu kısım ne işe yarıyor? İki tane kablonuzu birbirinize şuradan tutuyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz. Ve buradan çeviriyorsunuz. Daha kalın kablolarda bu daha belirgin oluyor. Bu şekilde. Tekrar şuradan göstereyim mesela. Şunu şuradan, bunu da buradan taktık ve buradan çevirmeye başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burası artık kör düğüm olduğu gibi. Bunu ise buradan sıkabilirsiniz, şuralardan sıkabilirsiniz, buradan sıkabilirsiniz. Yani buralar zaten hep pul sıkma yerleri ya da kablonu sıkabiliyorsunuz. Ve buradan tekrar koparmak istediğinizde şuradan
tek hamlede bunu kesiyorsunuz ve tekrar ucunuz size kalıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi mesela şu üçlü kablonun burası kalın. Burayı dahi tek hamlede göstereyim. Tek hamlede ve çok düzgün bir şekilde kesiyor. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Burada da gördüğünüz gibi 6 milim, 10 milim ve 8 milim. Bu ne işe yarıyor? Bu da böyle somunlarınız varsa, şimdi bende gösterecek şey yoktu, vida. Ondan dolayı sadece şunu göstereceğim. Bunu buradan sıkabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Yani anahtar aramanıza gerek kalmıyor. 8, 9, 9, 10, 10, 11 anahtarlarla, yani şuradaki kısımlarla bunu rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Ve burada da yine bir kesme yeri var. Zaten her yerde gösteriyor kesme yerini. Burada da yine bıçak görevi veya da kablonuzu soymak istiyorsunuz. Bu şekilde kablonuzu bir bıçak yardımı gibi hemen 2 dakikada şuradan soyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Şurada bir alan var. Burası 2 tane kablo ya da 3 tane kablo burada sıkıştırma yeri. Yani burada pens oluyor. Bunları sıkıştırma yeri. Bunu daha çok elektrikçiler kullanıyor zaten. O kısmı daha çok elektrikçiler kullanıyor. Eğer şuraya bir klamens atılacaksa, buraya bir klamens atılacaksa buraya takılıyor. Burayla ya da burayla bunları yapıyorsunuz. Genel olarak özellikleri bunlar. Şurayla da daha kalın vidalarınız varsa ya da çivileriniz varsa burayla kesebiliyorsunuz. Gayet güçlü. Genel olarak pensemden memnunum. Yani ben şu özellikleri ya da şuradaki özellikleri fazla kullanmıyorum ama şuradaki kesme işlemleri, özellikle şuradaki kesme işlemi, burayla hemen hemen bütün ürünlerinizi rahatlıkla kesebilirsiniz. Ve özellikle pense ucu ya da karga burnu olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle bilene bana yetiyor. Size de yeteceğini düşünüyorum. Ürünümüz bu şekilde. İnşallah alacaklar varsa fikir sahibi olmuştur. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Siz de olumlu ya da olumsuz yorumlarınız varsa yorumlar kısmından yazarsanız alacak kişilere de faydası olur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.